8'e sağlık kaldığı yerden tüm hızıyla devam ediyor. Şimdiki misafirimiz kadın hastalıkları ve doğum uzmanı operatör doktor Melis Onbaşıoğlu. Hocam hoş geldiniz. Hoş bulduk. Nasılsınız? Teşekkürler sizler. Bizler de iyiyiz. Çok sağ olun. Teşekkürler. Hocam adet döngüsünün normali nedir? Öncelikle isterseniz adet döngüsünün ne olduğundan bahsedeyim. Olur. Adet döngüsü bir adetin başından bir sonraki adetin başına kadar geçen süredir. Yani kanadığımız ve temiz kaldığımız sürenin toplamı. Bunun için belirlenmiş normal değerler var. Bu döngü ortalama 28 günde birdir. Ancak herkes 28 günde bir adet görecek diye bir şart yok. 28 artı eksi 7 günü biz normal aralık kabul ediyoruz. Yani 21 günle 35 günde bir arası adet gören her kadının adet döngülerini normal aralık olarak kabul ediyoruz. Bu döngünün uzunluğu, bir de adetin süresi var. Adet süresi ortalama 3-4 gün olmakla birlikte 7 güne kadar olan kanamaları biz normal kabul ediyoruz. 7 günden daha uzun süren kanamaları yoğun kanama kabul ediyoruz. Miktar olarak da 80 mililitreye kadar olan kanamaları normal kabul ediyoruz. Bunun üzerindeki kanamaları yoğun kanama olarak değerlendiriyoruz. Peki normal şartlarda hani genç kızlarda adet görme hangi yaşlarda başlar? 11,5-12,5 yaşları arasıdır adet görme yaşı. Biz buna tıpta menarj diyoruz. İlk adet yaşına menarj diyoruz. Ama bunun da bir aralığı var. 10 ile 14 yaş arası olabiliyor. Bu menarjda önemli olan nokta şu: genç kızlar adet görmeye başladıklarında ilk 2-3 yıl bu beyinle yumurtalık hormonları arasında hormonal bir iletişim sistemi var. Bu sistemin olgunluğunun sağlanmaması, matürasyonun sağlanmaması sebebiyle ilk 2-3 yıl adetlerde bazı düzensizlikler olabiliyor. Ancak biz bunu normal kabul ediyoruz. 3. yıldan sonra bu düzensizlik devam ederse o zaman değerlendirme için hastaları çağırıyoruz. Ama ilk adet gördükten ilk 2-3 yıl sonra adet düzensizlikleri olabildiğini biliyoruz. Hocam peki anormal vajina kanamalarının sebebi yaşla mı ilgili? Neyle ilgilidir? Tabii her yaşta görülme olasılığı olan riskler vardır. Örneğin adolesan döneminde farklı, üreme çağında farklı ya da menopoz döneminde farklı sebepler daha sıklıkla görülür. Adolesan döneminde, ergenlik döneminde görülen adet kanamalarının sıklıkla sebebi kanama pıhtılaşma bozukluklarıdır. Kızlar o güne kadar ciddi bir kanama yaşamamışsa bu kanama pıhtılaşma bozuklukları ile ilgili haberdar olmazlar. Ancak adet kanamalarıyla birlikte bu kanamaların durmaması, yoğun olması, uzun sürmesiyle birlikte bunlar araştırıldığı zaman genetik olarak altta yatan bir kanama problemi olduğunu ortaya çıkarabiliyoruz. Ya da enfeksiyon sebebiyle de genç kızlarda kanamalar olabilir. Ancak üreme çağında daha farklı sebepler ortaya çıkıyor. Üreme çağında aslında kanamayla gelen hastalarda ilk dışlanması gereken olay gebeliktir. Mutlaka gebeliğin değerlendirilmesi ve olmadığından emin olunması gerekiyor. Bu rahim içi bir gebelik de olabilir, dış gebelik de olabilir. Gebe kaldıktan sonra hasta bunu fark etmeyip üzerine kanaması olabilir, düşük yapıyor olabilir. O yüzden önce gebeliklerin dışlanması gerekiyor. Yine enfeksiyonlar bunlara sebep olabiliyor. Bazı kan sulandırıcı ilaçların kullanımı kanamalara sebep olabiliyor. Doğum kontrol haplarının yanlış kullanılması ara kanamalara sebep oluyor. Ya da hastada spiral varsa spiraller de adet kanama miktarının ve süresinin uzamasına yol açabiliyor. Bunlar organik olmayan sebepler dediğimiz sebepler. Tabii hormonal sebepler de olabilir. İşte polikistik over sendromu gibi ya da süt hormonu ya da tiroid hormonu ile ilgili problemlerde de kanama düzensizlikleri görüyoruz. Birçok sebebi olabiliyor. Çok Kesinlikle sebebi var. hekimine muayene olması gerekiyor. Kesinlikle. Tetkiki koydurması gerekiyor. Evet. Peki uterusa yani rahime ait sebepler var mı? Bu anormal vajinal Evet. kanamalar için? Bu anlattığımız sebeplerin dışında bir de rahmin kendisiyle alakalı olan organik sebepler dediğimiz sebepler olabiliyor. Burada rahim ağzı ile ilgili bir problem olabilir. Rahmin kendi iç tabakası, orta tabaka ile alakalı lezyonlar, kitlesel lezyonlar olabilir. Ya da endometrium dediğimiz her ay rahimle birlikte dökülüp atılan tabakayla alakalı problemler olabilir. Bu kitlelerden bahsedecek olursak bunların arasında polip var,
miyomlar var ya da adenomiyozis dediğimiz rahmi global olarak büyüten ve kanamayla seyreden rahatsızlıklar var. Peki hocam, menopoz dönemindeki kanamalardan da bahsedelim. Seyircilerimiz o konuda da bilgilensin. Evet. Şimdi menopoz aslında tanımlarsak menopozu son adetin üzerinden 1 yıl geçmesiyle birlikte geriye dönük konulan bir tanı. Bir kişinin menopoza girmeden önceki süreci çok önemli. Menopozdan önce bir 4-6 yıl adet düzensizlikleri başlayabilir. Bu tabii kişiden kişiye değişmekle birlikte ortalama premenopozal dönem dediğimiz dönem 4-6 yıl sürer. Bu dönemde de bazı değişiklikler görüyoruz biz adet döngülerinde. Sıklaşabilir, seyrekleşebilir, kanamada artış ya da azalma olabilir. Ancak menopoza girdikten sonra yumurtalık fonksiyonları durduğu için bir damla dahi kanamanın olmasını normal kabul etmiyoruz. Bu az ya da çok olabilir. Ancak menopozdan sonraki bütün kanamalar bizim için çok değerli ve bunun mutlaka araştırılması gerekiyor. Kesinlikle yine aynı şekilde Evet, muayenesini muhakkak yapılması kontrolünü gerekiyor. yapmak gerekiyor. Peki bir hastanın kanaması olduğunda tedavi algoritması veya izlediğiniz tedavi yolu nedir? Tedavi edebilmemiz için önce tanı koymamız lazım. Çünkü tedavi tanıya yönelik olur. Tanı koymak için önce hastayla görüşüyoruz, öyküsünü alıyoruz. İşte eski adet düzeni neydi? Şu andaki kanamaları ne durumda? Kullandığı bir ilaç var mı? Kronik bir hastalığı var mı diye önce hastaya bazı sorular soruyoruz. Ardından biraz önce bahsettiğim gibi gebeliği mutlaka dışlamamız gerekiyor. Daha sonra muayene kısmına geçiyoruz. Muayenede enfeksiyon tespit edebiliriz, kanamaya sebep olabilen. Ya da ultrasonla baktığımızda rahim içi kitlesel lezyonlar tespit edebiliriz. Daha sonra tetkik aşamasına geçiyoruz muayeneden sonra. Hastanın bu kanamasına bağlı herhangi bir kansızlık oluşturacak kadar kan değerleri düşmüş mü? Kanama pıhtılaşmasında bir problem var mı? Ya da hormonları ile ilgili işte süt hormonu, prolaktin hormonu ya da yumurtalık fonksiyonlarına değerlendirdiğimiz hormonlarla ilgili herhangi bir problem var mı diye değerlendiriyoruz. Bunları tamamladıktan sonra gerekirse MR gibi ileri görüntüleme tekniklerini kullanıyoruz. Gerek gördüğümüz hastalardan da mutlaka biyopsi alıyoruz. Bu özellikle 40 yaş üstü kanaması olanlarda biyopsiyi mutlaka alıyoruz. Çünkü 40 yaş üzeri hastalarda endometriyal patoloji dediğimiz o rahmin prekanseröz lezyonları ya da rahim kanseri ile ilgili olasılıklar artmış oluyor. O yüzden biyopsiyi mutlaka alıyoruz. Ancak burada şu çok önemli, hastalar kanamaları devam ederken muayene olmaktan çok çekinirler, çok endişe duyarlar. Kanamaları devam ederken muayene olmalarında hiçbir sakınca yok. Biyopsiden de çok çekinirler. Biyopsi de çok aslında basit bir işlem, kısa süreli sedasyon altında uygulanan küçük rahmin iç tabakasından bir parça alınması işlemi. Hocam peki rahim alınması hangi durumlarda gerçekleşiyor? Rahim alınması önceden bazı tedaviler denediğimiz hastalarda işte ilaç tedavileri, hormonlu spiral gibi tedaviler denendiğinde ve bunlar başarısız olduğunda o zaman hastanın yaşına bakarak ve ileride bir çocuk isteği olup olmadığını sorgulayarak ya da rahmi kaplayan patates çuvalına benzemesine sebep olan bir sürü miyom olabilir durumlarda rahim alınması gerektiğinde de rahmi alıyoruz. Ama öncelikli olarak cerrahi tedavi uygulayacaksak bunu rahmi koruyucu cerrahiler olarak planlıyoruz. Önce ilaç tedavisi uygunsa ya da cerrahi, en son rahim almaya Evet, rahim gidiliyor. alma son tercih. Ya da kanser durumlarında biyopsi sonucu eğer kanser öncesi lezyon ya da kanser çıkarsa bu durumlarda hastaya risklerini anlatıp, tedavi seçeneklerini anlatıp seçenek sunuyoruz. Ama tabii ki hastanın yaşı burada çok önemli ve ileride çocuk sahibi olmak istemediği çok önemli. Rahim alınması deyince yani bu histerektomi diye bahsettiğimiz Evet, şey. evet. Sanırım bunu açık veya kapalı yapabilmek Farklı teknikleri mümkün. var. Evet. Nasıl oluyor? Evet, onlardan da bahsedelim. Evet, açık ameliyat dediğimiz ameliyat aynı sezaryen gibi cilde bir kesi yaparak karın boşluğuna girerek rahmin çıkarılması. Burada yumurtalıklar da beraberinde çıkarılabilir ya da rahim tek başına çıkarılabilir. Burada da hastanın yaşı önemli.
Menopoz öncesi yaştaysa biz yumurtalıklarını bırakmak istiyoruz, hormon üretimi devam etsin ve hasta menopoza girmesin diye. Bir de kapalı teknik var. Artık son dönemde açık teknikler çok daha az kullanılıyor. Kapalı teknik dediğimiz laparoskopik teknikler. Burada da karından küçük delikler, 3-4 tane açılan küçük delik yardımıyla kamera sistemiyle girilip rahim çıkartılabiliyor. Laparoskopik tekniklerin açık ameliyatlara göre daha dezavantajlı tarafları var. Hastanede kalış süresi çok daha az. Hastanın ameliyat sonrası ağrıları çok daha az oluyor. Normal hayatına dönüş hızı çok daha hızlı olabiliyor. O yüzden daha konforlu olması sebebiyle laparoskopik teknikler biraz daha fazla tercih ediliyor. Çok teşekkür ederiz hocam. Ben teşekkür Ağzınıza ederim. sağlık. Çok Çok teşekkürler. keyifliydi Ben sohbetimiz. teşekkür ederim. Evet, 8'de Sağlık'ta bugünkü misafirimiz kadın hastalıkları ve doğum uzmanı operatör doktor Melis Onbaşıoğlu'ydu. Hocamla adet döngüsünden bahsettik, anormal vajina kanamalarından bahsettik, menopoz döneminden bahsettik, devamındaki tedavi süreçlerinden, rahim alınmasından bahsettik. Çok verimliydi sohbetimiz. Evet, 8'de Sağlık kaldığı yerden tüm hızıyla devam ediyor.